Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yoldaki Tosba. Mısır'ın en büyük 2. Afrika'nın ise en büyük 7. şehri olan İskenderiye'deyim. Makedonya Kralı 2. Filippos'un oğlu, Helenistik Kral 3. Alexander'ın kurduğu bir şehir burası. Arapçadaki söylenişiyle İskender. Biz onu Büyük İskender adıyla tanıyoruz. Büyük İskender'den önce burası Rakotis adında küçük bir balıkçı kasabasıydı. Küçük bir kasaba olmasına rağmen Akdeniz'de kıyısı olduğu için diğer Akdeniz ülkeleriyle ticaret yapıyordu. Bu ticaretten dolayı Yunanlar burayı yenebiliyorlardı. İskender zamanında burası ızgara planlı bir şehir olarak kuruldu. Birbirini dik kesen geniş caddelere sahip ve caddelerin kesişim noktasında meydanları olan bir şehir hayal edin. Yani oldukça havadar ve modern bir şehir. Ve bu şehre Nil Nehri'nden sular getirilmişti. Şehir İskender'in ölümünden 18 yıl sonra tahta geçen Ptolemaioslar tarafından geliştirildi. Ptolemaioslar döneminde şehre birçok önemli yapı kazandırılıyor. Bunların en önemlisi de İskenderiye Kütüphanesi. İskenderiye Akdeniz'e kıyısı olan bir şehir. Arkamda görmüş olduğunuz liman Akdeniz'den gelen gemileri karşılayan bir liman. Düşünün, burası Helenistik çağda ne kadar popüler bir yerdi. Bütün dünyayla ticaret yapabilecek güçte bir yerdi. İskenderiye Limanı günümüzde de Mısırlılar için çok önemli. Hala burası ticaret amaçlı kullanılıyor. Komel-Şokaffa, İskenderiye'de milattan sonra 2 ve 4. yüzyıllar arasında kullanılmış bir mezar kompleksi. İsminin anlamı kırık höyük demek. Bu isminin verilmesinin nedeni ise mezarlıkların aktif olarak kullanıldığı dönemde buraya gelen ziyaretçilerin pişmiş topraktan yapılmış maddelerle içecekler ve yiyecekler getirmeleri, dönüş yolunda ise bunları götürmek istemeyip kırık parçalarını atmaları. Bulunan birçok kırık parçadan dolayı buraya bu isim verilmiş. İskenderiye'ye geldiğiniz zaman mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri de burası. Komel-Şokaffa katakomb mezarları. Katakomb mezar, yer altındaki tonoz yapılı mezarlara deniyor. Hristiyanlık döneminde çok kullanılan bir uygulama. Komel-Şokaffa'daki örnek oldukça ilginç. Çünkü burada Helenistik, Roma ve Mısır kültürünü görüyoruz. Bir katakombun içinde Helenistik ve Roma kültüründe çokça kullanılan girlantılı lahit, bu lahitin üzerinde de Mısır etkilerini görüyoruz. Üç kültürün sentezi karışımı muazzam güzel bir yer. Giriş ücreti de siviller için 80 pound, öğrenciler için 40 pound. Roma lejyonu kıyafetleri içerisinde Mısır ölüm tanrısı Anubis. Lahitlerin üzerinde Greko-Roman mitolojisinden başlar. Mısırlı Anubis, bir Romalı mumyanın başında mezar seremonisini gerçekleştiriyor. Ve buranın keşfi de çok ilginç aslında. Bir gün bir eşek yolda giderken bir kuyunun içine düşüyor ve halk da bu eşeği kurtarmak için çabalarken suyun içinden bu katakomb mezar keşfediliyor. Bu mezar kompleksinin en ilginç yönü ise milattan sonra 215 yılında İmparator Karakalla'nın atlarının gömüldüğü bir salonunun bulunması.
Antik dönemde burası bir adaydı, Faros Adası. Rivayete göre İskender'in emriyle deniz doldurularak ada şehre bağlandı. Ve bu adada o dönemler Ptolemaios hanedanlığı tarafından yapılmış çok büyük bir deniz feneri vardı. Antik dünyanın 7 harikasından biri sayılıyordu bu deniz feneri. Yaklaşık 140 metre yüksekliğinde bir fenerden bahsediyoruz. Fener aslında çok uzunca bir dönem kullanılmış. Birçok deprem ve doğal olayda tahribata uğramış. Zamanla boyutu küçültülmüş ve kullanıma devam edilmiş. 11. yüzyıldaki bir depremde yok olacak dereceye gelmiş. Bu dönemde fener bir camiye çevrilmiş. 14. yüzyıldaki bir depremde ise sadece zemini kalmış. Memlük Sultanı Kayıt Bey 15. yüzyılda buraya fenerin zemininin olduğu yere bu kaleyi inşa etmiş. Burası bir savunma kalesi ve kendi döneminin en meşhur kalelerinden biri. Kayıt Bey de ilginç bir karakter aslında. Kafkasya'dan getirilmiş Çerkez bir köle. Askeriye ve saray işlerinde oldukça başarılı olduğu gözlemlenince Sultan Zahir Çakmak döneminde azat ediliyor. Bunu takip eden dönemde Kayıt Bey bir şekilde sultan oluyor. Sultan olduktan sonra da sadece askeri seferler değil mimari faaliyetlere de önem veriyor ve bu kale Kayıt Bey döneminden kalmış en meşhur yapılardan biri. Kayıtbay Kalesi'nin içerisinde bir camide. Cami Memlük usulüyle yapılmış bir cami ve İskenderiye'nin en eski ikinci camisi. İskenderiye'de Roma dönemine ait en önemli kalıntıların bulunduğu bir başka alansa Comel Dakka. En parlak döneminin milattan sonra 1 ve 3. yüzyıllar arası olduğu düşünülüyor. Bu arkeolojik alanda Roman villaları, hamamlar, tipik Roma tiyatrosu, Odeon ve milattan sonra 5 ve 7. yüzyıllara tarihlenen bir eğitim kompleksi olan Auditorium bulunmuştur. Bu mimari yapıların yanı sıra birçok heykel ve mozaik keşfedilmiştir.
İskenderiye şehrinin en önemli yapılarından biri olan Büyük İskenderiye Kütüphanesi'ndeyim. Bu kütüphane Helenistik dönemde yapılmış olan İskenderiye Kütüphanesi'nin anısına yapıldı. İçerisinde çok katlı ve büyük bir kütüphane yapısı var. Bunun yanı sıra müze, sergi salonu ve konferans salonları var. Helenistik dönemde kurulan kütüphanenin yeri tam olarak bilinmiyor. Büyük ihtimalle modern yerleşimin ya da suların altında kaldı. İskenderiye Kütüphanesi denildiği zaman akla çok büyük ve kompleks bir yapı gelmeli. Çünkü kendi döneminin en muazzam yapılarından biriydi. Helenistik dönemde varlık gösteren kütüphane Roma dönemine kadar varlığına devam ediyor. Ve bu süreç içinde dünyanın her yerinden insanlar bu kütüphaneye eğitim almaya geliyor. Çünkü kütüphane aynı zamanda bir üniversite görevi görüyordu. Kütüphanenin içinde botanik bahçesi, her türden hayvan ve bu hayvanlar ve bitkiler üzerinde gözlem yapan öğrenciler vardı. Kütüphaneye Helenistik dönemde o kadar önem veriliyordu ki bu limana gelen herkes bu kütüphaneye kitap getirmek zorundaydı. Dünyanın her tarafından kitaplar toplatılıyordu bu kütüphane için. Arşimet, Öklit, Batlamyos gibi bilim insanları da bu kütüphanede görev yapmıştı. Kütüphane ile birlikte anılan en önemli karakterlerden biri de Hypatia. Hypatia, Helenistik dönemde tanıdığımız en güçlü kadın karakterlerden biri. Filozof Theon'un kızı olan Hypatia, İskenderiye'de doğmuş, Atina'da eğitim almış ve tekrar İskenderiye'ye geri gelmiştir. Buraya geri döndüğünde bu büyük kütüphanenin başına geçmiş ve halka açık dersler vermişti. Hypatia'nın burada eğitmenlik yaptığı dönemde Hristiyanlık dünyaya yayılmaya başlamıştı. 33 yılından sonra Hz. İsa ve havarileri tarafından Hristiyanlık dini kurulmuş, Antakya yani Türkiye'deki İskenderiye kentinden dünyaya yayılmaya başlamıştı. Hristiyanlar paganlar tarafından ilk başlarda çok fazla zulme maruz kalmıştı. Ta ki yayılana kadar. Hristiyanlık hemen hemen her yerde yayılmıştı ama İskenderiye'de güçlenememişti. Çünkü burada bir okul vardı ve bu okulda insanlara sorgulamak öğretiliyordu. Okulun sakinlerinin çoğu pagandı, çok az bir grup Hristiyan da vardı. İskenderiye'de yaşayan fanatik Hristiyan grup bu okula düşman olmuştu. Hristiyanlığın burada yayılamamasının en büyük nedeni olarak Hypatia ve buradaki Serapeium'u görüyorlardı. Serapeium yine 1. Ptolemaios zamanında Helenistik dönemin başında kurulmuş bir külttü. Maalesef bir gün Hypatia evinden çıktığı zaman fanatik Hristiyan bir grup kendisine saldırdı ve onu vahşice katlettiler. Denizden topladıkları deniz kabuklarıyla kadının her tarafını paramparça edip bedenini 4'e böldüler. Bu nasıl bir kendinden geçmişlik, nasıl bir vahşetse artık. Kadını paramparça ettikten sonra ancak rahatlayabildiler. Ama onlara bu da yetmedi ve içeriye kadar gidip Serapeium'a ve kütüphaneye de saldırdılar. Rivayete göre kütüphanedeki kitapları 6 ay boyunca bütün hamamlarda yaktılar. Hypatia karanlığa verilmiş ne ilk ne de son kurbandı. Onun yaşam öyküsüne benzer bir örneği çok yakın zamanda yaşadık maalesef. Daesh çeteleri Palmyra antik kentine girdikleri zaman bütün heykelleri yakıp yıkmış ve ben buradan ne olursa olsun gitmeyeceğim diyen arkeolog Halit Esad'ı da katletmişlerdi. İskenderiye'deki en önemli arkeolojik alanlardan biri de Serapeium. Tanrı Serapis'e adanmış bir kutsal alan. Serapis ise erken Helenistik dönemde yaratılmış bir tanrı. Mısır mitolojisindeki Apis ve Osiris'in karışımı olan bir tanrı. Aynı zamanda bünyesinde birçok Yunan tanrısının özelliklerini de taşımakta. Bu sebeptendir ki hem Mısır'da hem de Akdeniz Havzası'nda kült oldukça yayılmıştır. Serapeium'un kaderi de kütüphaneden farksız değildi. Hristiyanlar İskenderiye'de yayılmaya başladığında Serapeium'a düşman kesilmiş ve burayı yakıp yıkmışlardı. Serapeium'u ziyarete geldiğinizde burada bir de Roma dönemini tarihlenen bir Roma zafer sütunu göreceksiniz. Korint üslubunda inşa edilmiş sütun, İmparator Diocletianus onuruna milattan sonra 397 yılında dikilmiş. Yaklaşık 27 metre uzunluğundaki sütun, Antik Roma Mısır'ında inşa edilmiş yekpare en uzun sütundur. Yine antik dönemde yapılmış bir çeviri hatasından dolayı sütun Pompei anıtı olarak bilinmekte ve günümüzde de hala bu isimle anılmakta.
İskenderiye gezimizin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.